Hayat tıpkı bir macera gibi bizi her an yeni ve bilinmeyen yollarla karşı karşıya bırakır. Karşılaştığımız her engel, her hayal kırıklığı bir son değil, belki de büyük bir yolculuğun başlangıcıdır. Beklentilerimiz ne kadar yüksek olursa olsun, gerçekler her zaman sürprizlerle doludur. Kendimize güvenmeli, başkalarına değil. Zihnimiz arzu ve korkulardan arındığında özgürlüğün tadını çıkarabiliriz. Bazen hayatın getirdiği her anı kucaklamalı, bazen de durmalı ve ilerlememiz gereken yönü belirlemeliyiz. Ancak şimdiyi tam anlamıyla yaşamak, geçmişin pişmanlıklarıyla ya da geleceğin endişeleriyle boğulmamaktan geçer. Zihnimizdeki düşünceler dağılır, birleşir, kaybolur. Tıpkı bir test gibi. Bizi asıl özgür kılan bu akışı kabul etmek, bırakmayı öğrenmektir. Gerçek huzur kalbimizi açmaktan gelir. Çünkü huzur, neşe ve mutlulukla doğrudan ilişkilidir. Birine odaklanmak sadece karşımıza çıkan boş kelimelerle değil, doğru içgörüyle yaşamak gerekir. Hayatın tüm deneyimlerine tutunarak her şeyin bir öğreti olduğunu kabul ettiğimizde içsel gücümüzü keşfederiz. Şimdi kalıp bu yolculuğu anlamaya devam etme zamanı. İçsel huzuru bulmanın yolculuğu dışarıda aradığımız değil, içimizde keşfettiğimiz bir yolculuktur. Hayatı başarmak için kucaklanmalı, kısıtlanmamalıdır. Bazen gevşemeli ve olayların gelişmesine izin vermeli. Bazen de kararlı bir ilerleme göstermeliyiz. Şimdi de yaşamak, geçmişi göz ardı etmeyi veya geleceği ihmal etmeyi gerektirmez. Asıl önemli olan, geçmiş pişmanlıklara veya gelecekteki endişelere takılıp kalmamaktır. Eğer şimdi sağlam bir şekilde temellenmişseniz, geçmiş tefekkür için bir konu olabilir. Dağılan ve bir araya gelen her şey aslında bir tür test ve şifadır. Amacımız sorunları aşmak değil, onları kabul etmek ve dönüştürmektir. Çünkü gerçek şu ki her şey sürekli değişim halindedir. Bırakmak bize özgürlük verir ve özgürlük mutluluğun tek koşuludur. Şefkat dini bir mesele değil, insani bir meseledir ve hayatta kalmak için gereklidir. Hayatın zorluklarına rağmen pes etmemek ve umutsuzluğa kapılmamak en önemli şeydir. Büyük hayal kırıklıklarının aslında yeni bir maceranın başlangıcı olabileceğini unutmamalıyız. Çünkü gerçekte hiçbir şeyi tam olarak bilmiyoruz. Her şeyi iyi ya da kötü diye etiketliyoruz. Ama aslında durum bundan çok daha karmaşık. Bu nedenle kendi kendimize güvenmeyi ve başkalarına bağımlı olmamayı öğrenmemiz gerekir. Şefkat bir lüks değil, hayatta kalmak için gereklidir. Gerçek mutluluk huzurda yatar, heyecanda değil. Hiçbir şeye yalnızca duyduğumuz söylentilere, dini kitaplara veya otoritelere dayanarak inanmamalıyız. Gözlem ve analizden sonra akla uygun ve herkese yararlı olduğunu gördüğümüzü kabul etmeliyiz. Yeni bilgilerle karşılaştığımızda ön yargılarımızla değil, açık bir zihinle yaklaşmalıyız. Acı çektiğimizde kendi yanlışlarımızı değil, kalbimizin daha derin bir seviyesini keşfetme fırsatını görmeliyiz. Karma sürekli bir öğrenme ve büyüme sürecidir. Zayıflıklarımızı korumak yerine terk ederek kalbimizi güçlendirebiliriz. Hayat yolculuğumuzda cesaret kırılmamalı, ilerlemeye devam eden kazanır. İnsanlar taşıdıkları meşalelerle karanlığı dağıtır, orijinal meşale ise aynı parlaklıkla yanmaya devam eder. Sadece çözüm aramak değil, çözümü hak ettiğimizi hissetmek önemlidir. Doğuştan hakkımız olan orta yolu bulmalı. Paradoks ve belirsizlikle barışık olmalıyız. Umutsuz durumlarda bile başkalarına umut veren gerçek liderler olmalıyız. Barış, bir yol değil, bir zihin halidir. Güvenlik arayışı veya mükemmellik takıntısı bizi hayattan koparır. Deneyimimizi kontrol etmeye çalışmak anı öldürür.
Hayat acı vericidir. Ancak bu acıların içinde güller de açar. Sanat, kendi içimizdeki insanlığın ifadesidir. Meditasyon, içsel huzursuzluğumuzu keşfetmemize yardımcı olur. Mevcut anın çıplaklığıyla yüzleşmek zor olsa da nezaket ve mizah bize güç verebilir. Uzaklaştığımızda kendimizi sakinleşmeye nazikçe teşvik etmeliyiz. Hayatta karşılaştığımız güçlüklere rağmen pes etmemeli ve umudumuzu kaybetmemeliyiz. Aksine her zorluğun aslında yeni bir fırsat olabileceğini hatırlamalıyız. Kendimize güvenmeli, başkalarına bağımlı olmaktan kaçınmalıyız. Hayatı kucaklamalı, kısıtlamamalı ve her anın değerini bilmeliyiz. Geçmişi ve geleceği göz ardı etmeden şimdiye odaklanmalıyız. Tüm bunlarla birlikte şefkat ve mizah duygumuzu da geliştirerek huzur ve mutluluğa ulaşabiliriz. Böylece zorluklar karşısında asla pes etmeyecek, daima ileriye bakacak ve yeni maceralara atılacağız. Hayat bir yolculuktur. Bilinmeyene açık olmak, kendi iç gücümüze güvenmek, şimdiyi yaşamak ve sürekli öğrenmek bu yolculuğun tadını çıkarmamızı sağlar. Zorluklar, büyüme ve şifa için fırsatlardır. Önemli olan cesaretle ilerlemek, kalbimizi açmak ve insanlığın güzelliklerini kucaklamaktır. Bu yolculukta kendi iç huzurumuzu bulduğumuzda gerçek mutluluğa ulaşırız. Değerli dostlar, bugün hayatın bir yolculuk olduğunu ve bu yolculukta bilinmeyene açık olmanın, iç gücümüze güvenmenin ve sürekli öğrenmenin önemini konuştuk. Unutmayın ki her adımda karşımıza çıkan zorluklar aslında büyüme ve şifa için sunulan fırsatlardır. Şimdi cesaretle ilerlemeye, kalbimizi açmaya ve insanlığın güzelliklerini kucaklamaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Hayat bizlere her an yeni bir şeyler öğretiyor. Bu yolculukta ne kadar içsel huzuru bulursak gerçek mutluluğa bir adım daha yaklaşırız. Kendimize inanalım. Yolun sonunda yalnızca başarı değil, aynı zamanda huzur ve anlam da bizi bekliyor olacak. Son olarak bu yolculukta yalnız değilsiniz. Stoa Focus kanalında birbirimize destek olarak ilerleyebiliriz. Unutmayın, takipte kalın çünkü bu yolculukta hep birlikte daha güçlü olacağız.